Şimdi arkalardan tek tek kontrol yapacağız. Evet, şimdi saçın arka kısmını kontrol edeceğiz arkadaşlar. Son paketimizi attık ve hemen kontrollerimize başlıyoruz. Bekleme vesaire yok arkadaşlar. Burası çok önemli. Çünkü bakın saçın arka tepe kısmı açılmaya başlamış. Bu böyleyse alt kısımları daha da açılmış demektir. Hemen paketlerimizi nazikçe yukarıya kaldırıyoruz ve aradaki o kontrast tutamlarını ayırıyoruz. Demin önde yaptığımız gibi arkadaşlar. Bu aradaki kontrastları örmek bize zaman kazandırıyor ve konfor sağlıyor. Paketlerimizi yukarıya doğru aldık, birleştirdik ve kontrast tutamlarımızı ayırdık. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Örgü yapmak işimizi kolaylaştırıyor. Evet, şimdi bir kontrol yapıyoruz. İlk attığımız paketlerden, evet, bakın dip kısmı boyasız olan bölüm açılmış bile. Biraz hızlı olsak iyi olur. Evet. Aradaki saçları örüyoruz. Paketleri yukarıya doğru kaldırıyoruz. Son paketten hemen sonra kontrol işlemine giriştik. Bu arada son paketimizi yaptıktan hemen sonra bir kronometre kurmak çok önemli arkadaşlar. Saçın ne durumda olduğunu ya da bir tahmin için mutlaka zamanla çalışmak gerekiyor. Zaman kurmadan çalışırsanız işler birbirine girebilir arkadaşlar. Süremizi başlattık. Aradaki saçlarımızı ayıkladık ve kontrollerimize devam ediyoruz. Evet bakın. Dipler açılmış, ortalar turuncu, uçlar sarı. Ne yapıyoruz? Bu pakette hemen bir havlu yardımıyla dipte artık daha fazla açılmasına gerek olmayan tutamı sildik. Yıkamışız gibi. İşlem durdu. Ne yapıyoruz şimdi? Açılması gereken noktaya lokal açıcı sürüyoruz. Açıcımızın gücü 20 volüm 1'e 2. Bu bizim için kafi, yeterli. Evet bakın dibini sildim, orta kısmına sürdüm. Uçlarına sürmedim. Çünkü uçlarında güzel sarı vardı o tutamda. Evet, bu tutamı da aynı şekilde bir havlu yardımıyla siliyorum. Riski sonlandırıyorum çünkü dipleri çok açılmış. Bu bizim için yeterli, fazla bile. Bu kadar açık olmasına bile gerek yok arkadaşlar. Hemen açılmış olan yerleri sildim. Turuncu kalan, koyu kalan yerlere tekrardan sürüyoruz. Aynı paketi kullanıyorum. Burada çiftli paketle çalışmanın böyle bir avantajı var arkadaşlar. Hem daha kalın hem de daha konforlu bir şekilde tekrardan paketlememize yarıyor. Daha az deforme oluyor kalın olduğu için çiftli paket. Kontrolümüzü yapıyoruz. Sildik. Yine aynı paketi kullanarak turuncu olan yerlerimize sürüyoruz. Tabi burada çok fazla gaza gelmemek gerekiyor. Çünkü dibinde açılmış olan yere de sürmemeniz gerekiyor. İşlemi sonlandırdığınız yere temas etmemesi önemli. Bakın bu tutam diğerlerine göre daha az açılmış arkadaşlar. Farklı bir şey yapıyorum. Havlumu sünger gibi kullanıyorum. Dibindeki fazla açıcıyı alıyorum. Hemen uçlarına sürüyorum. Turuncu kalan yerlere de sürmeye devam ediyorum. Bakın burada diplere de sürdüm. Ne yaptım havluyla? En köklerinde kalan turuncu yerleri aldım. Ama %100 de silmiş sayılmam. Biraz çalışıyor da çünkü tam istediğim gibi de değil. Tam açılmamış. Her paketin kendi o anki durumuna göre hareket ediyoruz arkadaşlar. Ezber yok. Paket bizden ne istiyorsa onu veriyoruz. Amacımız dipten uca mümkün olduğunca temiz bir açılma sağlamak. Ne kadar güzel açılma sağlarsak rengimizi o kadar güzel yansıtırız. Çünkü vereceğimiz tonun
gücü, güzelliği tamamen şu an yapmış olduğumuz işlemlerden geçiyor arkadaşlar. Uçlarına bu şekilde sürmem hiçbir endişe vermiyor. Çünkü zaten düşük volümle çalışıyorum. Zaten arkada ilk başladığımız paketlerde 20 volüm 1'e 2 idi. Ama bakın ona rağmen güzel bir açılma yapmış. Diplerinin daha çok açılmasının sebebi cilt ısısı arkadaşlar. Aynı zamanda da boyasız doğal saç olması. Her zaman doğal saç sarıda fark yaratır. Güzel olur. Boyalı zeminlerde maalesef bu kadar güzel sonuçlar elde edilmiyor. Beyaz vesaire ihtiyacı yoksa mümkün mertebe müşterilerinizi doğal renklerine yönlendirin. Tabii kimisinin çok koyu oluyor. Onda da yapacak bir şey yok. Açık kumralı boyayıp küllü kumralla boyamak gerekir. Ama böyle bir durum varsa, saçın dibi doğalsa ve istediğiniz sarılar için uygun bir zeminse hiç boya işine bulaşmayın. En güzeli doğal saç zemininde çalışmaktır. Evet, bakın burada da dipler açılmaya başlamış ama açılmayan bölge de var. Dolayısıyla hepsini silmek yerine sadece havluyla tampon yapıp dipteki fazlalığı aldım. Hemen uçlarında daha önce sürülmemiş yerlere bu sefer 20 volüm 1'e 2 ile açıcıyı sürüyoruz. Bu açıcıyı sürdükten sonra yaklaşık 20-25 dakika, maksimum 30 dakika beklemek gerekiyor arkadaşlar. Daha önce açıcıya maruz kaldığı için çabuk açılır. Dikkatli olmak gerekir. Açıcının içerisinde konulan yavaşlatıcılar var. Onlardan da destek alabilirsiniz. Şimdi bu saç biraz dinlenmiş bir saç. Çok yorgun değil artık. Önceden yorgundu. O yüzden ben içerisine ekstradan katkı koymadım. 20 volümün kendi Blond Me'nin zaten kendi içerisinde koruyucuları var. O benim için şu an yeterli. 20 volüm 1'e 2 ile turuncu olan sarıları da dipleriyle bağlıyorum. Ve bu şekilde bir bağlantı sağlıyorum. Eski sarılarla yeni sarıları birbirine bağlamış oluyorum. Bu da çok önemli bir detaydır balyajda. Yeni yapılan sarıyla eski sarının birbirine bağlantısı çok çok önemlidir arkadaşlar. Bütün işin kalitesini verirler. Evet. Bu tutamı da kontrol ettik. Ve biraz hızlandırıyorum. Bütün paketleri aynen demin gösterdiğim gibi arkadaşlar ya havluyla siliyorum ya da dibi çok açılmamışsa hafifçe tampon yapıp siliyorum ve turuncu olan yerlere sürüyorum. Bu şekilde yanları da paketledim. En öndeyiz şimdi. Burayı biraz hızlandırmak amaçlı, zaman kaybı olmasın diye bir 10 dakika 15 dakika kırptık. En ön paketteyiz. Bakın burası çok önemli. İnce zar tutamlar vardı. Bakın dibine akmasın diye de paketin altına pamuk koymuşuz. Evet, bu ilk tutamımız da önlerde. Açılmış. Gayet de güzel görünüyor. Nazikçe siliyoruz arkadaşlar. Çok çekmemek gerekiyor. Bakın son paketin ardından 26 dakika geçmiş. 26 dakika. En son tepedeki son tutamın ardından süre kurmuştuk. Tam 26 dakika olmuş. Yani biz o 26 dakika içerisinde sürekli kontrol yapmışız ve saçın başından 1 dakika bile ayrılmadık arkadaşlar. Son paketleme işlemimiz bitti. Hemen kontrastlarımızı kenara aldık ve kontrole başladık. Şu an öndeyiz ve 26 dakika olmuş. Gördüğünüz gibi öndeki tutam da bir 5-10 dakika içerisinde tertemiz bir şekilde bitecek. Burada hız çok önemli. Kontrolünüzü elinizde tutun arkadaşlar. Zamanla çalışın. Bakın zamanla. Bütün paketleri tek tek dikkatle inceleyin. Mesela bakın ilk paket tertemiz açılmış ama ikinci paket açılmamış. Ne yapıyoruz? Fazla olan, riskli olan yere, bakın dibine değil, İki sarının kesiştiği nokta arkadaşlar. Dikkatle bakarsanız şurada bir tehlike var ve o tehlikeyi hemen gördüm. Orayı havluyla sonlandırdım orta kısmını. Hemen turuncu olan bölgeye yeni hazırladığımız 21'e 2 ile hazırladığımız, yani 20 volüm 1'e 2 oranında hazırladığımız açıcıyı sürdüm. Bakın burada önemli bir şey var. Folyonun açıcılı olan yerini katladım. Çünkü o aradaki koruduğum yere denk gelsin istemiyorum. Her zaman dikkatli olun arkadaşlar. Bir şey kaybettirmez. Evet. Işık noktalarındaki tutamlarımız da güzel.
Yani 25-30 dakikada bayağı iyi açılmış. Tabi burası 30 volüm arkadaşlar, tepe kısmı. 30 volüm 1.5'la hazırlandı bunlar. Onun da etkisi var. Yani bu kadar hızlı açılması tesadüf değil aslında. 30 volüm 1'e 1.5'la hazırlanmış tutamlar. 25-30 dakika bekledikten sonra hemen 20 volüm 1'e 2 ile açılmayan yerlere hemen bağlantı kuruyoruz. Evet, bu paketi de kontrol ettik. Şimdi sıra diğerinde. Bu ışık noktalarını çok seviyorum arkadaşlar. Balyajda gerçekten güzel sonuçlar veriyor. Evet, ne durumdaymış bu paket? Hemen baktık. Havluyla bir lokal hareket yaptık. Tam ortada bir şerit var, bakın buradan görünüyor. O turuncu olan yerle dipteki yer arasında hat gibi ısıdan dolayı genleşmiş açıcı ve o sarı olan yeri açmış. Orayı sildim ve dikkatli bir şekilde tekrardan birleştirdim. Riski kaldırdık, ihtiyaca göre tekrardan sürdük. Bunu yapmasanız ne olur? Çok da büyük bir şey olmaz. Ama şimdi şöyle düşünün. Orada eski sarının üzerine gelmiş bir yer var. Ve siz oraya taze bir açıcı sürüyorsunuz. Arkadaşlar, yani çok büyük bir sonuç olmasa bile en azından saçın direncini yok eder. Gerek yok. Kontrollü, en azından paketinizin içinde ne var, ne yaptınız, neyi yavaşlattınız, bunları bilmeniz sizin de işinize yarayacaktır. Bakın, bunu hiç silmedik. Direkt üzerine sürdük. Güzel bir paket. Açılmış. Hemen üzerine tekrardan yeni açıcıyla destek verdik. Dibindeki açılmış yer uçlarını yakalamış. Uçları da zaten doraydı ama bu benim istediğimden koyu bir açıklık olduğu için hemen dibiyle ucunu hem kontrol hem de biraz destek gibi düşünebiliriz bunu. Tutamı yedirdik. Dipte de kuruma oluyor. Bazen dipleri de desteğe ihtiyaç duyar. Evet, paketimizi kapatıyoruz ve kontrolümüze devam ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, her paketin kendi ihtiyacına göre destek vermek gerekir. Silmek gerekiyorsa silin. Sadece ucuna bağlantı kurmak gerekiyorsa bağlantı kurun. Ucu çok açıksa sakının, sürmeyin. Bu işin şakası yok arkadaşlar. Açıcı bir kimyasal madde ve bir şey çok fazla maruz kalırsa kimyasala maalesef değer kaybeder ve deformasyon olur ya da kopma oluşur. Her zaman bilinçli bir şekilde elinizdeki maddenin gücünü bilmeniz lazım. Şakaya gelecek bir durum değil. Deneyimle zaten kontrolünüz arttıkça gönül rahatlığıyla hangi pakete ne yapacağınızı öğreniyorsunuz. Evet. Saçın ucunda güzel sarılar var. Dibindeki o turunculukla ortadaki turunculuğu birbirine bağlıyoruz. Bu kontrolde kullandığım açıcı tamamen 20-1'e 2 ile hazırlandı. Yani 30 gram açıcıya 60 gram 20 volüm eklendi arkadaşlar. Evet, son bir paketimiz var. Kontrolümüzü sağlıyoruz. Evet. Çoğu tutamın uç kısımları iyi açıldığı için sürmedik ama açılmamış turuncu sarı olan yerlere de bir bütün olarak sürüp kontrolümüzü sağladık. Evet arkadaşlar, 33 dakika olmuş. Yani son paketi yaptıktan sonra 33 dakika olmuş ve biz şu an bütün paketleri dip uç sürdük. Hemen ardından ne yapıyoruz arkadaşlar?
arkaya sürmüş olduğumuz tutamları kontrol ediyoruz. Evet. Kontrollerimizi sağlıyoruz ve bakalım ne durumdayız. Evet, bakın uçları tertemiz açılmış. Gücü de iyi görünüyor. Evet, kontrollerimiz bu şekilde arkadaşlar. Saçın arka kısımları gayet istenilen tonda açılmış. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen hızlı bir biçimde arada ayırmış olduğumuz kontrastlara uç kısımlarında bir turuncu sarılık vardı ya. Onlar güzeller ama bir tık daha parlasın diye biraz açıcı alıyoruz avucumuza ve arkadaşlar Sunkist efekt yaratıyoruz. Nedir bu Sunkist efekt? Sanki tatile gitmişsiniz ve deniz güneş saçınızın ucundaki o sarıları canlandırmış gibi düşük volümle hafifçe bir parlaklaştırma işlemi. Bakın ya böyle de kalabilir, bir problem yok ama biraz onu açıcıyla canlandırıyoruz arkadaşlar. Bu yapacağınız işlem saça hiçbir şekilde zarar vermez. Korkmayın. Eğer endişeleniyorsanız daha düşük volümle de hazırlayabilirsiniz. 7 volüm 1'e 2, 1'e 3 olabildiğince düşük hazırlayabilirsiniz. Biz burada çok fazla beklemeyeceğimiz için 1-2 dakika içerisinde saçın arkalarını yıkamaya başlayacağız. Dolayısıyla bir parlaklaştırma gibi de düşünebilirsiniz. O sarının içindeki fazla pigmenti alıp yeni pigment ekleyeceğimiz için böyle bir yol izliyoruz. Bu her zaman yapılacak bir şey değil. Ben burada arada kalan saça ihtiyaç olduğu için bunu yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yıkama setindeyiz. Saçın arka tarafları oldu. Onları alıyoruz şimdi. Önce saçın arkasını yıkıyoruz arkadaşlar. Duruma göre kontrollü bir biçimde yıkıyoruz. Evet, dip ve uç dengesi birbirine yaklaşmış. Tutamların uçları da açılmış. Çok aşırı açık istemiyorduk zaten. Saçın geçmişini hatırlayın. Bir turuncu sarılık vardı. Onu çok fazla yok etmeyeceğiz. Aslında onu kullanarak, onu baz alarak bir balyaj yapıyorum arkadaşlar. Bal sarısı, bej, böyle birazdan tarçın ekleyerek bir ton oluşturacağım için çok beyaza kadar gitmiyorum. Evet, saçın arkasını da bu şekilde şu an sonlandırıyoruz. Paketlerin yerleri de çok net bir biçimde görünüyor arkadaşlar. Evet, saçın arkası da bu şekilde yıkanıyor. Arkalardan sonra yanlar ve önler olacak şekilde devam ediyoruz yıkamaya. Yanlarını da aldık. Kontrollü alıyoruz. Her pakete bakıyoruz. İhtiyaç varsa durup silip tekrardan sürme şansımız oluyor. Kontrol bizde. Biz tutam neye ihtiyaç duyuyorsa onu o an yapabiliriz. Acelemiz yok. Görerek, kontrol ederek ilerlemek her zaman fayda sağlar. Sarı işi ciddi iştir arkadaşlar. Evet. Işık noktalarını da alıyor. Face kontürünü. Evet. Onları da yıkıyoruz. Bakın önder daha temiz açılmış. Saçın bu yanını da yıkıyoruz. Daha sonra diğerlerini de aynı şekilde yıkayacağız. Ve geçiş işlemine başlayacağız. Geçiş işlemini koltukta yapacağız arkadaşlar. Evet. Son paketlemeleri de yıkıyoruz artık. Saçın bu yanı da olmuş. Aralarında 5'er dakika fark var. Paketleme sayısıyla 1 dakika diye düşünebilirsiniz. 5 paket varsa ortalama 5 dakika. 10 paket varsa 10 dakika gibi düşünebilirsiniz. Yeni hazırladığınız açıcılar bir öncekine göre daha hızlı açılacaktır. Onu da göz önünde bulundurabilirsiniz. Evet, saçın tepe kısımlarını da açıyoruz şu an. Bu açılma bizim için yeterli. Evet. Son paketleri de açıyoruz.
Maksimum 55-65 dakika arasıdır arkadaşlar paketleme süreleri. Biz bu saçı 45. dakikada yıkadık diyebiliriz. Üstleri tabii yüksek volümde, o yüzden güzel açıldı. Evet arkadaşlar, bütün paketlerimizi açtık ve şimdi yıkanıyor, geçiş için hazırlanacak.